Oreva. Monkey D. Luffy. One Piece izle, One Piece izle. Aman şöyle güzel, aman böyle güzel. İzledim lan sonunda. Mutlu musunuz? Ben mutluyum. Ben Gaziantep Nizip ilçesinde doğdum, büyüdüm. Öyle çok fazla anime izleyenlerin olduğu bir şehir olmadığını tahmin edebilirsiniz. Bizim bir arkadaş grubumuz vardı. 4-5 kişi. Biz bunlarla ya internet kafeye gideriz ya farklı otururuz. Ama hep muhabbetlerimiz sabittir. Şu animeyi izledin mi? Şu filmi izledin mi? Şu oyunu oynadın mı? Hadi beraber şunu yapalım, bu oyuna girelim. Bu muhabbetlerin sonunda bizim Ahmet var. Ahmet'le bizim binalarımız yan yana. Yan yana olduğu için gece herkes evlere dağılır. Ahmet'le ben eve kadar yürürüz. Evin önünden bir türlü eve çıkamayız. Gece 2, 3, 4 abartısız sabaha kadar muhabbet ettiğimizi biliyorum. Bir de öyle bir şey ki çişimiz gelir, çişimizi tutarız. Ulan dayanamayız ama muhabbetten vazgeçemeyiz. Muhabbet etmeye devam ederiz. Ortaokul lise yıllarım böyle geçti. Ben uzun soluklu animelerin çoğunu izledim işte. Death Note, Naruto, Bleach, Attack on Titan falan filan. Bir sürü anime izledim. Mangalarını okudum. Ama Ahmet her zaman benden 5 adım öndeydi. Ben ona gidip Ahmet şu anime izledin mi dediğim zaman o zaten izlemiş olurdu ve böyle gözleri parıldardı. Ben de aynı anime izledim diye. Sonra bir gün Ahmet bana One Piece izle demeye başladı. One Piece şöyle güzel, One Piece böyle güzel. Ya tamam da Ahmet bu One Piece yüzlerce bölüm be. Yüzlerce bölüm. Biraz izledim böyle 80 bölüm falan. Sarmadı. Korsanlıkla ilgili bir anime. Log Pose var. Gittiğin yer belli değil. Kuzey güney belli değil. Bir sonraki adaya gideceksin. Zamazingos'unu bulman lazım. Dedim ki Ahmet bu anime sarmadı. Ahmet dedi ki bari Marineford'a kadar izle. Dedim yok ya izlemeyeceğim. Gittim dizi izledim, film izledim. Bilmiyorum ki öbür tarafta hayatımda izleyeceğim en iyi destan, en iyi saga var. Ve izlemedim gerçekten. Böyle 1000 küsür bölüm izlemek bana çok zor geldi. Yıllar içinde üniversite bitti. Ahmet mühendis oldu, Nizip'te kaldı. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Gidip geliyorum. Gidip geldikçe oturup muhabbet ediyoruz. Her seferinde bana diyor ki One Piece izle. Abi yok izlemeyeceğim. İzleyemem. 1000 bölüm izleyemem. Ahmet mühendis olarak tutunamadı. İşler istediği gibi gitmedi. Nizip'te bir züccaciye dükkanı açtı. Yine gidiyorum geliyorum yine One Piece izle diyor. Yine gidiyorum geliyorum yine One Piece izle diyor. En azından Marineford'a kadar izle diyor. Marineford dediği yer 500. 600. bölüm falan yani. Yok dedim ya ben 1000 bölüm izlemem Ahmetciğim. Kusura bakmazsan. Bu arada gel zaman git zaman Ahmet bizim yan binadan taşındı. Komşuyla mı tartışmışlar? Detaylarını bilmiyorum ama taşındılar. Zaten ben İstanbul'da yaşadığım için bizim gece sohbetlerimiz hemen hemen bitmişti. Ben gidip geldikçe geceleri oturuyorduk. Ama Ahmet taşınınca bu muhabbetlerimiz bizim tamamen kesilmiş oldu. Onun evi bambaşka bir yerde. Benim ailemin evi bambaşka bir yerde. Derken sene 2023 oldu. 6 Şubat depremi yaşandı. Gaziantep Nizip ilçesinde yaşıyorum demiştim. Burada sadece bir bina yıkıldı. Ahmet'in yeni taşındığı bina. 5 gün bir umut bekledik enkaz altından. Ahmet'in adı da Ahmet Kaya. Böyle çok olan bir isim yani. Bulundu dediler işte bilmem nereye sevk edildi dediler filan. Sonunda cenazesine ulaşıldı. Yani Nizip'te yıkılan tek binada Ahmet vefat etti. Yakın arkadaşları olarak uzun bir süre kabullenemedik. Mesela komik bir video gördüğümde ona atasım geliyor. Bir şey olduğunda gözlerinin gülüşü, gözlerinin parlayışı aklıma geliyor. Öldüğü fikri aklıma sonra geliyor. Böyle bir durum yaşıyorum. Psikolojide Survivor's Guilt diye bir durum varmış. Hayatta kalan suçluluğu. Özellikle savaşlardan ve doğal afetlerden sonra hayatta kalan insanın kendini sorgulaması durumu. Ben neden hayatta kaldım? Neden o öldü? Neden ben yaşıyorum? Diye bir kendi kendini sorgulaması durumu. Bir suçluluk duygusu. Bunu çok yoğun yaşadım. 2025 yılında bu sene çalıştığım yerde bir deprem oldu. 4,5 filan küçük bir deprem. Hafif bir sallandı. Herkes güldü filan. Benim aklıma Ahmet geldi. Bunun çok daha şiddetlisini yaşadığını, yani bunu yaşadığı bu şekilde yaşadı ve bina tepesine çöktü. Bu korkunç. Bir hava almaya çıkacağım dedim. Çıktım. Hüngür hüngür ağladım. Bayağı yarım saat filan ağladım. Herkesin kederle başa çıkmak için bir yöntemi var. Ahmet'in bana durup yıllar içinde One Piece izle, One Piece izle, One Piece izle diye işi aklıma geldi. Dedim ki tamam izleyeceğim. Ve bu benim Ahmet'i anma yöntemim olacak. Ve Ahmet ısrarında haklıymış. Marineford'a kadar izledim. Durmadım. Güncele kadar izledim. Durmadım. Manga'da güncele geldim. 2-3 hafta oluyor güncele gelişim. Marineford izleyenler bilir. Spoiler vermeyeceğim. O sahne geldiğinde o noktaya vardığımda anladım. One Piece'in tek bir anlamı var. Hikayeler ne olursa olsun Luffy'nin teknikleri, dövüşleri, Zoro'nun kılıç tekniği, Sanji'nin tekmeleri ne kadar havalı olursa olsun altında tek bir anlam var. One Piece en temelinde dostlukla ilgili ve dostlarınla inandığın şey uğruna yolun sonuna kadar ne olursa olsun gitmekle ilgili. Kafamda hep Ahmet'le birlikte izlediğim için belki böyle hissettim ama o dostluk temaları bana çok yoğun geldi ve belki de normal bir insanın izlerken hissettiğinden çok daha fazla şey hissettim ve çok fazla ağladım. Neticede
Neden Eiichiro Oda, Ahmet'in ve dünya çapında milyonlarca insanın yüreğine dokunabilmiş bunu anladım. O tuhaf çizimlerin, yavaş başlayan arkların ardında hep insanın kendi çaresizliğine, kendi umutsuzluğuna dokunan bir nokta var. Hep bir umut var. En çaresiz anlarda dostları için her şeyini ortaya koyan, umut olan insanların hikayesi var. Tüm bu One Piece izleme serüvenimde ben de zor zamanlar geçirdim. Psikolojim bozuldu, işimden oldum filan. One Piece izlediğim için işimden olmadım. Ama işimden olduğum zamana denk geldi. Ve One Piece bu zor zamanları geçirmemde bana çok büyük rol oynadı. Aynı zamanda kederimi yaşarken de bana ortak oldu. Bana imkansız da olsa, zor da olsa, aptalca da görünse, ne olursa olsun hayallerimin peşinden koşmam gerektiğini gösterdi. Bu yüzden dostlar siz de Ahmet'i dinleyin. Eğer hala izlemediyseniz en azından Marineford'a kadar izleyin. Ya bu kadar aptalca, bu kadar umutsuz, bu kadar çaresiz bir durumdan bunlar nasıl kurtulacak diye düşünecek. Dibe vuruşlarını seyredeceksiniz. Ve nihayetinde hep şafağın nasıl söktüğünün, güneşin nasıl her zaman doğduğunun ve her zaman bir umut olduğunun çok iyi anlatıldığı modern bir destan izlemiş olacaksınız. Dın dın dın. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun.